Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla gene sizlerle birlikteyim. Bu videoda piyasaya yeni çıkmış bir eklentiyi inceledim. Onu anlatacağım size. Nedir bu eklenti? İnternet sitenizde birden fazla ekip arkadaşınız varsa, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız varsa, bir takımınız varsa onları tanıtabileceğiniz bir eklenti. Normalde hemen anlamışsınızdır zaten, bir slide tarzında ya da ızgara şeklinde, liste şeklinde artık ya da pop-up şeklinde gösterebileceğiniz, takım arkadaşlarınızı tanıtabileceğiniz bir eklenti. Şimdi bu eklenti yeni çıktı. Daha piyasaya yeni çıktı. İnceledim. Güzel yanı şu: ücretsiz tabii ki, artı 10 tane şablon veriyor arkadaşlar. Yani 10 tane şablonu deneyebiliyorsunuz ve şablonlar gerçekten çok güzel. Birazdan göreceğiz zaten. Benim çok ilgimi çekti ve sınırsız şekilde üye ekip arkadaşı ekleyebiliyorsunuz. Denenebilir. Normal basit bir ekip eklentisi değil de biraz daha detaylı, ayrıcalıklı bir eklenti. Onu anlatacağım şimdi. Demoda tabii ki çalışmalarını yaptım. Orada da bakacağız zaten. Sayfaları da paylaşacağım zaten. Göstereceğim arkadaşlar. Hemen lafı uzatmadan eklentiye geçelim. İnceleyeceğimiz eklenti bu arkadaşlar. WordPress, geliştiricinin WordPress sayfası. Hemen Türkçesine de bakalım. RVC ekip üyeleri, ekibinizin parlamasını sağlayın. Aslında aklıma şey de geldi. Böyle internet sitesinde, oyun sitelerinde, mesela klan sitelerinde falan, klanların üyelerini tanıtmak için böyle sitede güzel bir şey olabilir, çalışma olabilir aslında. Böyle bir şey de olabilir. Bu sitelerin linklerini videonun açıklamalar kısmında olacak arkadaşlar. Lütfen okuyun, gelin bir bakın, inceleyin bence. Gayet dediğim gibi yeni çıkmış olduğu için böyle yorum falan da yok, herhangi bir şey yok. Kullandığınızda ben bir iki tane aksaklık gördüm ama bunlar da çok önemli değil aslında, ama yazacağım tabii ki. Bir sonraki güncellemelerde bunlar da düzeltilir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi ücretsiz bir eklenti. Şimdi göreceksiniz yani 10 tane şablonun nasıl özellikleri olduğunu. Hemen ona geçeceğim zaten. Bakın şimdi arkadaşlar, 10 tane şablon veriyor dediğim gibi, bunları kullanabiliyorsunuz. Hangisini beğendiyseniz artık birden fazla da ekip üyesi listesi oluşturabiliyorsun. Bu da güzel. Yani tek bir ekip listesi değil, birden fazla da oluşturabilirsiniz. Kısa kodları veriyor zaten size. İşte birinci listede oluşturduğunuz ekipte birinci şablonu kullandınız. İkinci ekipte beşinci şablonu kullandınız. Bunun gibi şeyler mesela. Böyle imkanlarınız falan da var. Gayet güzel. Bakın şimdi. Mesela bu birinci bir tane şablon. Bu şekilde. Gayet güzel, yani şık. Bakın bu şekilde baktığınız zaman değişik. Sıradan bir şey değil, yani sıradan bir ekip üyesi eklentisi değil. Gayet güzel işte. Bunları inceleyeceğiz. Bu sayfanın linkini de zaten açıklamalar kısmında olacak. İstediğinize bakarsınız, seçersiniz zaten. Burada en azından çünkü hareketli falan şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar, ama eklentinin içinde yalnızca resim olarak görüyorsunuz. O yüzden de kafanız karışabilir. Belki o yüzden diyorum. Mesela bakın şöyle, şurada pop-up'lı olan vardı hatta bir tane, bakın. Böyle bakın güzelce açılıyor falan, işte bilgiler, işte telefon. Bunları tabii siz kendiniz de yazabilirsiniz ya da yazmazsınız. Daha farklı şeyler de ekleyebiliyorsunuz. Böyle bir şey. Bu eklentiyi şimdi kuracağım. Ben bir de dokümasyon, yani belge var. Destek kısmı var zaten. Bu sayfanın linkini de ekleyeceğim. Burada adım adım da anlatıyor aslında. Şimdi ben gerçi anlatacağım videoda ama burada da mesela takıldığınız bir kısım olursa, burada da benim de gözümden kaçmış olan bir şey olabilir belki. Burada da mesela detaylı olarak da anlatıyor. Adım adım ne yapacağınızı anlatıyor size. Şimdi demoda ben böyle bir işte sayfa oluşturdum, yoga sayfası diye. Burada en alta bakın şöyle proje ekibimiz diye bir slider şeklinde yaptım mesela. Böyle geçiyor işte 3 saniyede bir falan, öyle bir şey. Bir de ayrıyetten şöyle bir ekip sayfası oluşturdum. Ekip sayfasında da bakın böyle değişik bir şekilde gözüküyor mesela. Yani seçenekleriniz çok fazla açıkçası. Evet, bunlar yani. Şimdi ne yapalım? Hemen eklentinin uyarımızı yapalım tabii ki. Lütfen arkadaşlar, çalışmalara başlamadan önce sitenizin muhakkak yedeğini alın. Oluşturun. Hosting'den hosting'e fark edebilir. Bazen kullandığınız eklentiler halihazırda mesela sitenizde kullandığınız eklentilerle çakışabilir. Siteniz bozulabilir, kapanabilir, neyse artık. O yüzden de yedeğinizi muhakkak oluşturun. Ondan sonra çalışmalarınızı yapın. Başlayın diyorum ve uyarıyı yapıyorum. Uyarıdan sonra da artık kurulumuna falan geçelim. Bu eklentiyi ilan sayfamızda yapacağım arkadaşlar. Oluşturduğum bir sektör videosu vardı ilanla ilgili. Bu sitede yapacağım. Hemen başlangıç kontrol paneline geçelim. Eklentiyi kuracağız yani şimdi. Eklentiler, yeni eklenti ekle diyorum. RVC diyorum. Bakalım
Hemen çıkacak mı? Evet, hemen çıktı. Bakın 10 taneden az etkin kurulum. Bu 10 tanenin içinde herhalde 2 tanesi 3'ü benimdir zaten. Şimdi 4. olacak herhalde testlerle. Kur diyorum ve etkinleştir diyorum arkadaşlar. Eklentiyi kurduk ve etkinleştirdik. Bakın şimdi böyle bir hata alıyorsunuz localhost'ta. Şimdi internet üzerinde yaptığım çalışmada arkadaşlar bu hata yok zaten. Şimdi localhost olduğu için bu hatayı veriyor ama sıkıntı değil. Ne yapacağım? Şimdi dil dosyasını yükleyeceğim arkadaşlar. Loco üzerinden. Hadi Loco'ya geçelim. WordPress kontrol panelindeyiz. Loco Translate'e geliyorum. Eklentiler kısmına geçiyorum. Eklentimizi bulacağız şimdi. Türkçe dil dosyasını yükleyeceğim arkadaşlar. Bunu ben gene Türkçeleştirdim. Türkçe dil dosyasını da videonun açıklamalar kısmında linki olacak, artı yorumlarda olacak arkadaşlar. Türkçe dil dosyasını satın alarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Cüzi fiyatla zaten çok düşük bir fiyata veriyorum. Satıyorum zaten. Bu şekilde satın aldığınızda da bana da ufak da olsa bir kazanç oluyor. Böylece desteklemiş oluyorsunuz beni de en azından. Onu da söyleyeyim. Şimdi eklentimizi bulduk. Hemen Türkçe dil dosyasını şöyle ilk önce bir kalıbı bir düzenleyelim bakalım. 397 diyor ama bir eşitleyelim bakalım. 399, 15 yeni dizge eklenmiş, 13 kullanılmayan dizge kaldırıldı. Evet. Kaydet diyorum. Tekrar eklentiye geliyorum. Ve yeni dil diyeceğim. Loco klasöründe olsun dil dosyası. Denedim çünkü Loco üzerinde çeviriyor arkadaşlar. Şimdi PO dosyasını yükleyeceğim. PO yükle diyorum. Buradan Loco'yu seçiyorum. Sonra dil dosyasını gelip üstüne atıyorum şuraya. Yükle diyorum. 399. Gene dizgelere bakarsınız arkadaşlar. Değişmesi gereken, ben biraz baktım, düzelttim gerçi hemen hemen çoğunu. Hemen hemen hepsini neredeyse. Gene aksaklık çıkarsa arkadaşlar Loco üzerinden değiştirebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi eklentimiz Türkçeleşti. Hemen bakalım. Eklenti Türkçeleşti. Artık eklentinin ayarlarına çok fazla bir şey yok zaten ama ayarlarına ya da işte ekip oluşturmaya geçelim. Kontrol panelindeyiz. Eklentimize geliyorum. Bakın tüm ekipler, ekip şablonları, ayarlar, yardım demiş. Şimdi ayarlara bir bakalım. Ayarları hatta yani bakalım, gerçi ayarlarda çok fazla bir şey yok ama yine bakalım. Şimdi genel ayarlar sekmesi var arkadaşlar. Türkçe olduğu için burada zaten ne demek istediğini zaten rahat rahat anlıyorsunuz. Herhangi bir şey yapmıyorum burada. Bakın gereksiz ekip seçeneğini kaldırın demiş. Silme işleminde veri tabanı. Eğer eklentiyi kaldırmak isterseniz bunu açın zaten. Öyle kaydedin. Özel stil, CSS stili var, ekleyebiliyorsunuz. İçeri aktarma var, dışa aktarma var. İhracat ekibi demiş. İhracat. Ekibi içe aktar, ithalat demiş. Yani böyle bir şeyi yok, yani böyle aman aman bir ayarı yok. Aslında ayarların çoğu hepsi şeyde arkadaşlar. Tüm ekiplere girdiğinizde, ekip oluşturduğunuzda orada zaten, yani ekip listesinde ayarlarınız. Şimdi ekip şablonlarına yardıma da bakalım, hatta bir yardıma da bakalım. Yardımda bir videosu var zaten. YouTube'da bir videosu var geliştiricinin. Orada da hızlıca anlatıyor. Bayağı da yani nasıl diyeyim, anlaşılır şekilde anlatıyor. Detaylı olmasa da yani yapılacak işlemleri gösteriyor zaten. Hepsi bakın zaten Türkçe. Dedim eklentinin %99'u Türkçeleşiyor zaten, öyle diyeyim size arkadaşlar. %99'unu bulmuştur yani. Bir sıkıntı yok. Belgeler kısmı var. Eklenti bilgileri bakın. Bu şekilde işte. Ondan sonra artık ekip şablonları ve tüm ekipler. Tüm ekiplere bakalım. Orada zaten bir şey yok şu an. Daha ekip oluşturmadık. Önce ekip şablonlarında. Yani ekip şablonlarında ilk önce şablonumuzu seçeceğiz arkadaşlar. Burada yapılacak ilk işlem şablon. Şimdi 10 tane şablon var arkadaşlar. Hangisini beğenirsek işte. Dediğim gibi oradan bir bakın. Hangisini verdiğim sayfada mesela bakın arkadaşlar. Burada çünkü bakın şöyle göstereyim. Demo şeklinde bastığınız zaman bu şekilde, yani bir hareketlilik falan yok. Bu şekilde görürsünüz. Mesela şuna bakalım. 5. şablon. Yani böyle oluyormuş. Hangisini seçmek isterseniz arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir. Tamam, şunu seçelim mesela. Ekip oluştur diyorum. Ekibimiz oluştu arkadaşlar.
Şimdi tüm ekipler kısmına gidiyorum. Bakın buraya zaten geldi. Ekip, oluşturduğumuz ekibin ismi geliyor. Bunları değiştirebiliriz. Kısa kodu seçtiğimiz şablon. Etkin şu an. Gördüğünüz gibi. Şimdi üyeleri düzenle dediğinizde bakın üyeleri düzenle, etkinliği düzenle, ön izleme, silme. Ön izlemeye bakalım. Burada zaten diyor ki yapmanız gereken bir işlem var arkadaşlar. Yani normal şekilde çalışmayabilir diyor. O yüzden de yapmanız gereken bir işlem var. Nedir? Bir sayfa oluşturacağız ve kısa kodu o sayfada yayınlamamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi ama bu şekilde bir ekibimiz var. Ekibi düzenle derken tüm ekiplere geldim. Şu kısa kodu alalım. Aldık. Kopyaladık. Yani kopyalandı zaten. Sayfalar. Yeni bir sayfa ekle diyorum. Buraya bir başlık ekleyelim. Hatta şöyle yapalım. Elementor'la düzenleyelim. Tamam, bu şekilde. Buraya bir kısa kod alacağız şimdi. Kısa kodumuzu da buraya yapıştıracağız. Bakın bu şekilde. Bunu kaydedelim. Yayınla dedik. Ondan sonra şu linki bir düzeltelim tabii ki, sayfanın linkini. Buraya da ekip diyebiliriz. Silelim. Güncelle diyorum. Evet, bu karşıma çıkan hatalardan biriydi arkadaşlar. Yine. Ama sayfa çalışıyor arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Şöyle bir daha bakalım. Ekip şeklinde düzeliyor. Şunu da kopyalayayım, hatta lazım olacak şimdi. Bağlantı adresini kopyaladım. Geçtik. Şimdi geldik tekrar buraya. Eklentimize geldik. Tüm ekipler, üyeleri düzenle diyorum. Bakın aşağı doğru iniyorsunuz. Burada sekmeler var. Aslında bütün ayarlar burada yani. Şöyle aşağı doğru açıyorum. 8 tane demo olarak üye ekliyor. Bunu isterseniz işte kaç tane üyeniz varsa çoğaltabilirsiniz ya da indirebilirsiniz. Aşağı doğru indik. Çalışması için arkadaşlar, yani bu eklentinin düzgün çalışması için kodu, kısa kodu nereye eklediyseniz, hangi sayfaya eklediyseniz onun linkini buraya yapıştırmanız lazım arkadaşlar. Öyle çalışıyor yani. Böyle şimdi biz bu sayfayı oluşturmuştuk. Ekip sayfasını oluşturmuştuk. Linki aldım, buraya yapıştırdım. Şimdi ekip ismini de şunu da değiştirebilirim. Mesela proje ekibimiz diyelim. Ya öyle bir şey yapabiliriz. Kaydet diyorum. Şimdi şöyle bir bakalım, ön izleme diyelim. Bakın kısa kodu geçerli URL'lere giren her URL için yeni bir. Mesela başka bir sayfaya, ana sayfaya eklediğiniz zaman gene ana sayfanın linkini bu şekilde yapmanız lazım arkadaşlar. Şimdi bunu oluşturduk ya. Sayfalara geldim. Sayfalarda işimiz yok gerçi. Görünüme geleyim. Şuraya bir menü ekleyeyim. Menüye bir ekleyelim bunu. Sayfayı. Bakın ekip gelmiş. Ana sayfa, tamam. Ekle diyorum. Kaydet diyorum. Şimdi ana sayfamıza bir bakalım. Ekip geldi. Bakalım. Lütfen ekip üyesi kısa kodu için geçerli URL'lere girin. Her URL için yeni satırda olmalıdır demiş. Bu lokalde olduğu için arkadaşlar bu hata. Yoksa şeyde yok. Normal internette yaptığınızda bu hatayı vermiyor. Onu söyleyeyim size, hatırlatayım. Bakın şu an çalışıyor mesela. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde şablonu falan değiştirebilirsiniz tabii ki arkadaşlar.
Hatta iyice bir bakalım. Yanlış bir şey yapmayalım da. Üyeleri düzenle diyorum gene. Genel sekmesine bakıyorum. Evet. Lokal ol. Aynen ekip. Bu şekilde. Hatta şöyle yapalım. Bir de ana sayfa yapalım. Ana sayfayı da ekleyelim şuraya. Öyle kaydedelim. Ana sayfada da hatta bir çalışma yapalım mı? Yapalım. Şöyle mesela şuraya şu kısmı bir tane alabiliriz mesela. Elementor'la düzenle diyorum. Aşağı doğru bir inelim. Evet. Şuraya. Kısa kodumuzu. Hatta 2 yapacağım ben bunu şimdi. Şöyle yapacağım. Tüm ekipler. Tamam. Proje ekibimiz. Bu 1'di mesela. Bir tane daha oluşturacağım. Farklı bir şey yapacağım şimdi. Bunu da şunu 10 numaraya alalım. Ekip oluştur diyorum. Tamam. Tüm ekipler. Bak, kısa kodu aldım. Böyle yapıştıralım şimdi. Tamam. Yayınla diyorum. Daha sonra da çıkalım. Şöyle şuradan sayfayı göster diyelim. Gerçi biz 1'e ekledik değil mi? Tabii ya. Şöyle yapacağız. Pardon. Şunu alalım. 1'e ekledik biz. Doğru. Kaydettim. Şimdi tekrar 2'ye geçelim. Buraya proje ekibi ve 2 diyorum. Dedim. Bunu da kaydedelim. Şimdi bakalım. Evet. Bu şekilde çalışıyor. Yani herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi karşılaştığım hatalardan biri şu ismi kaldırmak istedim. Evet kaldırdım. Yalnız şu alttaki çizgileri kaldıramadım arkadaşlar. CSS kullanmak gerekiyor. CSS'de de denedim ama biraz daha kurcalamak lazım. Herhalde öyle kaldırabiliriz. Bunu geliştiriciye yazacağım. Yani ben şu kısmı kullanmak istemiyorum dediğimde bir seçenek olması lazım. Yani şunların da kalkması lazım. Renk çubuklarının da kalkması lazım. Onda bir hata var. O da herhalde düzelir bir sonraki güncellemeler. Şimdi şeye geçelim arkadaşlar. Ekibimizi peki nasıl? Yani düzelteceğiz, kimleri ekleyeceğiz, çıkaracağız. Onu göstermeye gelelim. Şimdi etkinliği hangi? Birinci, ikinci ekipte yapalım mesela. Etkinliği düzenle diyorum. Burada bakın sosyal, sektör ve durum olarak 3 tane bölüm var aslında. Şimdi sosyalle zaten anlaşıldığı gibi sosyal medya hesapları. Buraya mesela ekleme yapabiliriz. Nasıl ekleme yapacağız? En alta indiğinizde yeni ekle dediğinizde seçiyorsunuz zaten. Örnek olarak. Şimdi YouTube. Mesela YouTube yok. YouTube. Buraya YouTube linkini yazıyoruz arkadaşlar. Buraya da mesela YouTube'la ilgili ikon. Şurada mesela bakın ikonlar var ya işte yani Facebook, Twitter falan işte LinkedIn falan. Biz de ikon tabii ki yapacağız oraya.
İkonları da arkadaşlar hemen şuradan bakın. Bu sayfanın linkini de gene videonun açıklamalar kısmında olacak. Buradan da ulaşabilirsiniz ikonlara. Bakın burada zaten kullanacağımız ikonun yazıyor. Hemen geçtim. Ben daha önce yaptığım için tabii ki kayıtlı. Hemen ikon olarak bunu seçtim. Bakın sektör status diyor ama bu durum arkadaşlar. Burada bir değişiklik olmamıştı. Yani şunlar İngilizce. Bunlar Türkçe baktığınız zaman bunlar İngilizce. Neyse. Önemli değil. Status, durum ve sosyal. Sosyal olarak seçiyorum. Etkinliği güncelle diyorum. Şimdi bunu kaydetti. En alttan bunu alıp sosyallerin olduğu kısma götürebilirim arkadaşlar. Bu şekilde bakın taşıdım. Hatta en başa koydum. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Sektör. Şimdi hangi sektörde oldu? Mesela işte yapacağın internet artık sitenizdeki şeye bağlı, duruma bağlı. Mesela işte human research yani insan kaynakları işte bu bir şirket olabilir. Ya da dediğim gibi bir oyun klan sitesi olabilir, sayfası olabilir işte. Onun gibi bir şey ya da işte ne bileyim bir web yazılım üzerine olabilir. Onunla ilgili mesela ilk önce ana sektörünü yazıyorsunuz. Sonra da sektördeki artık ne iş hani hangi sektörün hangi bölümünde ne yaptığını yazıyorsunuz arkadaşlar bakın. Mesela yani insan kaynakları dedik değil mi? Orada da mesela insan kaynakları müdürü. Bakın durumu. Bu şekilde bunları düzeltebilirsiniz ya da sıfırdan bunları kullanırsınız ya da silersiniz. Bakın böyle de silebiliyorsunuz. Basın gidiyor. Ya da yenisini ekleyebilirsiniz bakın. Bunlarda zaten simge falan yok. Yalnızca sosyal simgelerde yani sosyal hesaplarda simge var arkadaşlar. Diğerlerinde zaten yok. İsterseniz koyabilirsiniz ama ayrı bir şey. Bu şekilde buradan da düzenlemelerimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da gösterdikten sonra tekrar burada başka bir ayar yok zaten arkadaşlar bakın. Yani etkinliği güncelle etkinlik kısmı. Tüm ekiplere tekrar geldim. Evet lokalde bayağı bir hata veriyormuş. Onu da görmüş olduk. İnternette yok ama öyle bir hata arkadaşlar. Hatta açıp gösterebilirim şimdi. Şöyle bakalım. Demo sayfamız bakın burada düzenli yapmıştık. Şöyle geçelim. İnternette bakın şu an. Demo internette. Hemen eklentiye geçiyorum. Rızınk diye çıkıyormuş falan böyle şakadanak. Saptık. Tüm takımlar görüyorsunuz takım şablonları. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Evet başka etkinliği düzenledik. Zaten üyeleri düzenle kısmına geliyorum şimdi gene. Bakın burada 8 tane zaten demo olarak verdi. Yani 8 tane ekip arkadaşımız var. Bu şekilde. Bunları mesela buradan ekip üyesi detayları isimlerini değiştirebiliriz. Ufak bir biyografi ekleyebiliriz. Bakın üye kısa biyografisi, üye etiket satırı demiş bölümü. Buradan mesela bölüm seçebiliyorsunuz. İşte ilk önce o etkinliklerde oluşturacaksınız arkadaşlar sektörünü işte durumunu. Buradan da mesela sonra kişi hani düzenlemeye başladığınızda buradan da seçeceksiniz arkadaşlar bakın. Böyle. İşte kaç yıl deneyimi varmış. Bunları işte üye bilgileri, telefonlar, bilmem neler, adres falan. Bunları doldurmayabilirsiniz de yani sıkıntı yok. Sosyal medya hesapları. Artı böyle bir VIP demiş. Mesela şu şöyle kırmızı şeritler var ama bunda var mı? Göstermiyor mu? Bakalım. Burada olabilir gerçi de. Şimdi buraya geleceğim daha sonra. Üye renkleri demiş mesela üye renkleri arka plan sosyal medya farklı üye renkleri verebilirsiniz. Ya da resimleri işte bakın buradan da resim yükleyebilirsiniz. Hatta bir tane resim şöyle bir resim yükleyelim. Yapay zekada oluşturduğum bir resmi şöyle alacağım. Seçeceğim. Böyle bir resim mesela. Şimdi tekrar bu alt kısımda aslında ayarların olduğu kısım bu. Bu ayarlar her
oluşturduğunuz ekibin ayarları farklı arkadaşlar, bakın. Her ekip listesinin ayarları farklı. Genel ayarlarda gördüğünüz gibi 5-6 tane satır vardı ama her ekip listesindeki ayarlar farklı. Yani sonuçta değiştirebiliyorsun. Şimdi burada zaten herhangi bir şey yok. Bakın ekip adı margin, bunları üye kurdeleleri. İşte bazı kelimeler tuhaf, üye şeritini etkinleştir. Tamam, ha, bu dediğim gibi o zaman şuradan açtığınız zaman olacak. Şurada kırmızı falan böyle bir şerit, VIP mip, işte bakın best, elite, new, VIP demiş mesela bu şekilde. Bakın YouTube geldi buraya. Gördüğünüz gibi. Hepsine gelmiş YouTube. Bakın. Ondan sonra konuyu dağıtmayalım. Bu şekilde üyelerimizi de özelleştirebiliyoruz. Yani değiştirebilirsiniz içeriklerini, resimlerini çıkarabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bakın. Yeni üye ekle dediğimde mesela bakın 9. üye bu şekilde geldi. İşte bir tane resim falan ekleyeceğiz. Hatta var mıymış? Varmış. 9. Şimdi alt tarafa bir geçelim biz. Proje ekibi, dediğim gibi ekip ismi. Ondan sonra işte medya kısmında üye resimleri, buradan da isterseniz resimlerin büyüklüğünü küçüklüğünü değiştirebilirsiniz. Ya da işte küçültüp büyütüp yani da full şeklinde bakın. Yapı demiş. Burada da mesela şu an 4 tane sütun var arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4. Masaüstü yani desktoplarda 4 sütun, bunu bakın 7 sütun, 6, 5, 8 sütuna kadar çıkabiliyor. Masaüstü sekmesi demiş, bu da tablet. Evet, tablettir. Bunları değiştirmek lazım. Bu da mobilde ne kadar gözükeceğim, bir tane. Sonra yerleşimlere bakalım. Yerleşimler dediğim gibi ızgara şeklinde, slider ya da pop-up şeklinde de mesela. Şöyle yapalım. Şunu bir pop-up olarak seçeyim ben. Bir kaydedelim bakalım. Şunu da bir keşi ön belleği temizleyelim. Bakalım. Bunun pop-up'ta böyle açılma durumu var mıymış? Ona bir bakalım. Evet. Bu şekilde. Pop-up'ta yaptığınız zaman yani oradan ızgara şeklinden çıkarıp pop-up'ta yaptığınızda bu şekilde mesela gösteriyor. Hatta bakın slider şeklinde varmış. Bir de slider'ı bir seçelim bakalım. Slider'da nasıl gösterecek merak ettim. Şöyle. Bu şekilde. Evet. Böyle. Böyle gösterecekmiş. Yani otomatik yaparsanız bu şekilde. Bence gayet güzel ya. Yani şablonları benim hoşuma gitti arkadaşlar. İnce ayarlarla daha da güzel olabilir tabii ki. Buna da baktık. İşte otomatik açma var. Kullandığımız şablon 10 numaralı şablondu. Burada da bir şey oluyor arkadaşlar. Mesela farklı ekip, aynı ekip ama farklı bir şablonla kullanmak istediğiniz. Mesela 6'ya geçirmek istediğimde şöyle bir sıkıntı var. Denedim bunu arkadaşlar. Bilmiyorum yani internette olduğundan dolayı mı yaptı belki de o denemem. 6'ya aldığımda çalışmadı arkadaşlar. Sayfayı sildim. Hangi sayfayı eklediysem mesela onu sildim. Ekip sayfasını yapmıştım mesela. Ekip sayfası sildim. Tekrar bir sayfa oluşturup direkt olarak 6. şablonun şeklinde kurdum. Öyle diyeyim size. Yani ondan 6'ya geçtiğimde bir hata verdi. Çalışmadı ama internette de işte cache'ten olabilir. Çünkü biliyorsunuz internette cache olaylarında çok sıkıntı oluyor bu durumlar. Kapatmak lazım aslında mantıken. Filtrelere bakalım. İsterseniz bakın şöyle bir filtre şekli var. Bunu açtığınız zaman üst tarafına şu kısma bir filtre ekibi geliyor. Filtre durumu geliyor yani. Hatta bakalım şimdi gelecek mi? Slider'da yaptık ama bunu. Geliyor gene bakın. Sektörlere göre bakın. Sektörler ona göre mesela bakın bu şekilde bakın
daha kısa şekilden de bulabiliyorsunuz. Yani bu da bir özellik, bence güzel bir özellik yapmışlar. Küçük resim varmış. Küçük resim işte burada resim ölçüleri göstergizde. Buradan gizleyip kapatabiliyorsunuz. Mesela sosyal simgeleri ya da departman, bunları, yazı tipi özellikleri var. Yani ücretsiz bu kadar özellik gayet iyi bence. Başka da bir şeyi yok. Yani ücretsiz kullanılır mı arkadaşlar? Eğer böyle bir eklenti arıyorsanız bence denenebilir arkadaşlar. Ama bakın, localhost'ta dediğim gibi sıkıntı var. O yüzden de localhost'ta bu hataları alabilirsiniz. Ama internette almıyorsun. Eklentiyi inceledik. Bilmiyorum, hoşunuza gitti mi arkadaşlar? Benim hoşuma gitti. 10 tane şablon, ücretsiz olması bir taraftan. Eğer böyle bir eklentiye ihtiyacınız varsa, sitenizdeki ekip arkadaşlarınızı internet sitenizde tanıtmak istiyorsanız yani denenebilir. Diğer sıradan eklenti, bu ekip eklentilerinden ziyade böyle bir şey kullanılabilir mi? Bence kullanılır. Güzel şablonları var sonuçta yani. Kullanılır bence, neden olmasın diyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen arkadaşlar bir beğeni atın. Bakın gene tekrarlıyorum. Bu sıralarda çok tekrarlıyorum. Kusura bakmayın ama istatistiklerde dediğim gibi izleyenlerin %70'i abone olmayan arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar abone olmak yani çok basit ve ücretsiz. Her abonelik beni destekliyor sonuçta. Daha çok arkadaşımıza ulaşıyorum. YouTube beni bu sefer üst taraflarda, algoritma yukarılara taşıyor tabii ki. Yaptığınız yorumlar, paylaşımlar, bunlar, beğeniler benim için bir artıdır arkadaşlar. Lütfen bu emeklerin karşılığında sizden ricam destek olmanız bana. Eklentinin dil dosyası dediğim gibi çok cüzi bir fiyatı internet sitemde veriyorum, satıyorum arkadaşlar. Bunu da alarak bana destek de, ufak da olsa büyük de olsa bir destek olmuş olursunuz. Bunun için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda bayramdan sonra mı olur artık? Bayramdan önce bayramlaşacağız tabii ki. Ve artı bu videoda da artık söyleyeyim. 1000 aboneye geçtik arkadaşlar. Bugün baktığımda 1003'tü. İnşallah nice binlere diyelim. Ama izlenme saatlerimiz ne yazık ki eğitim videoları biraz düşük. İnşallah sayımız arttıkça, işte bu yüzden bakın, sayımız arttıkça da video izlenme saatlerimiz daha da yükselecek ve daha çok insana ulaşacağız. Bu yüzden desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.